İran'daki sokak protestoları bir anda ortaya çıkmış, tesadüfi ya da yalnızca tek bir olaya indirgenebilecek bir öfke patlaması değildir. Bu protestolar yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir biriken siyasal baskının, ekonomik tıkanmanın, toplumsal daralmanın ve gelecek umudunun sistemli bir biçimde yok edilmesinin sonucudur. İran, İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren inşa edilen devlet yapısı, halktan mutlak itaat bekleyen, itirazı ise güvenlik tehdidi olarak tanımlayan bir zihniyet üzerine kurulmuştur. Bu zihniyet yıllar içinde yalnızca muhalifleri değil, bizzat kendi toplumunda düşmanlaştırmıştır. 1979 devrimi geniş halk kitlelerine adalet, refah, bağımsızlık ve ahlaki bir düzen vaadiyle sunulmuştu. Ancak devrimden sonra kurulan sistem kısa sürede ideolojik bir devlet aygıtına dönüştü. Bu aygıt dini meşruiyeti siyasal otoriteyle birleştirerek eleştiriye kapalı, değişime dirençli ve güvenlik merkezli bir yönetim modeli yarattı. İran toplumu bu model içerisinde nefes alacak alanı her geçen yıl daha fazla kaybetti. Bugün sokaklara çıkan insanlar yalnızca bir yasağa, bir ekonomik karara ya da tek bir lidere karşı çıkmıyor. Onlar hayatlarının tamamını kuşatan bir düzene itiraz ediyor. Protestolar bu nedenle sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel bir başkaldırıyı temsil ediyor. İran'daki protestoların en ayırt edici özelliği belirli bir sınıfa, ideolojiye ya da bir örgüte ait olmamasıdır. Sokaklarda görülen kalabalık, işçilerden öğrencilere, kadınlardan işsiz gençlere, emeklilerden küçük esnafa kadar geniş bir toplumsal kesim kapsıyor. Ekonomik boyut protestoların temel taşıdır. Uzun yıllardır süren yaptırımlar, yanlış ekonomik politikalar ve devlet kaynaklarının devrim muhafızları ile rejime yakın vakıflar arasında paylaşılması sıradan İranlı'nın hayatını giderek zorlaştırmıştır. Enflasyon, işsizlik ve alım gücündeki düşüş günlük yaşamın temel unsurlarını bile erişilemez hale getirmiştir. Kadınlar protestoların merkezinde yer alır. Ancak bu durum yalnızca kıyafet dayatmalarıyla sınırlı değildir. Kadınların kamusal hayattaki varlığı, hukuki statüsü ve sosyal özgürlüğü devletin ideolojik denetimi altındadır. Sokakta yürürken, çalışırken, eğitim alırken sürekli gözetim altında olmak protestoların kadınlar açısından bir onur ve varlık mücadelesine dönüşmesine neden olmuştur. Gençler ise İran rejiminin en büyük açmazıdır. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan bu kesim devrimin ideolojik mirasına yabancıdır. İnternet, sosyal medya ve küresel kültürle temas halinde büyüyen gençler İran'daki yaşamı kısıtlayıcı, geri ve umutsuz olarak görmektedir. Bu nedenle protestolarda en radikal sloganlar, en sert eleştiriler ve en büyük riskleri alan genellikle gençlerdir. İran İslam Cumhuriyeti protestolara karşı her zaman aynı tepkiyi göstermiştir. İnkar, suçlama ve bastırma. Rejimin resmi söyleminde sokaklara çıkan halk hiçbir zaman vatandaş olarak tanımlanmaz. Onlar ya kandırılmış kitlelerdir ya da yabancı güçlerin maşasıdır. Devletin üst düzey yetkilileri protestoları çoğunlukla Amerika, İsrail ve Batı istihbarat servislerinin planı olarak sunar. Bu söylem hem iç kamuoyunu konsolide etmeyi hem de güvenlik güçlerinin sert müdahalesini meşrulaştırmayı amaçlar. Protestocular bu çerçevede fitneci, düzene karşı tehdit ve İslam düşmanı olarak etiketlenir. Rejimin güvenlik aygıtı özellikle devrim muhafızları ve ona bağlı paramiliter yapılar aracılığıyla sokakları kontrol altında tutar. Tutuklamalar, uzun süreli gözaltılar, ağır cezalar ve zaman zaman idamlar devletin caydırıcılık stratejinin bir parçasıdır. Bu sertlik rejimin gücünden çok kırılganlığını yansıtır. Çünkü İran devleti halkın taleplerini karşılayabilecek esnekliğe sahip değildir. Trump'ın Amerika başkanlığı dönemi İran açısından hem ekonomik hem de psikolojik bir kırılma yarattı. Trump, İran'la ilgili söylemlerinde diplomatik incelikleri bir kenara bırakarak doğrudan rejimi hedef aldı. Yaptırımlar sertleştirildi. İran ekonomisi küresel sistemden büyük ölçüde izole edildi. Trump'ın sıkça dile getirdiği İran rejimi halkı tarafından reddediliyor söylemi protestocular tarafından moral kaynağı olurken rejim için ciddi bir tehdit algısı yarattı. Amerika'nın açık baskısı İran yönetimini daha da sertleştirdi. Rejim iç muhalefeti dış müdahalenin uzantısı olarak sunarak kendi tabanını konsolide etmeye çalıştı. Ancak bu süreçte bedeli en ağır ödeyen kesim yine halk oldu. Yaptırımlar rejimi zayıflatmak yerine gündelik hayatı daha da zorlaştırdı. Bu durum protestoların ekonomik temelini derinleştirdi. Protestolar sırasında sürgünde yaşayan Şah ailesinin temsilcisi Rıza Pehlevi de yeniden gündeme geldi. Pehlevi
Pehlevi çeşitli açıklamalarında İran halkının yanında olduğunu, demokratik bir geçiş sürecinde destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ancak İran sokaklarındaki protestocuların büyük bölümü monarşi fikrine mesafeli yaklaştı. Şah döneminin otoriter yapısı, gizli servis uygulamaları ve baskı mekanizmaları toplumsal hafızada hala canlı. Bu nedenle Pehlevi daha çok sembolik bir figür olarak algılandı ve protestoların gerçek yönlendiricisi haline gelemedi. İran'daki protestoların geleceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak mevcut tablo 3 temel senaryoyu öne çıkarıyor. Birinci senaryo, rejimin protestoları sert yöntemlerle bastırmaya devam etmesi ve mevcut düzenin sürdürülmesidir. Bu kısa vadede en olası seçenektir. Ancak bu yol toplumsal gerilimi tamamen ortadan kaldırmaz. Yalnızca erteler. İkinci senaryo sınırlı ve kontrollü reformlardır. Rejim sistemin özüne dokunmadan bazı tavizler verebilir. Bu durum geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak temel sorunları çözmez. Üçüncü senaryo ise daha uzun vadede rejimin ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya kalmasıdır. Ekonomik çöküş, genç nüfusun kopuşu ve uluslararası baskıların birleşmesi sistemin sürdürülebilirliğini zorlayabilir. Sonuç olarak İran sokaklarındaki protestolar bir başlangıç ya da son değil, devam eden bir sürecin parçasıdır. Bu süreç İran toplumunun bastırılmış taleplerinin ve uzun süre görmezden gelinen çelişkilerinin kaçınılmaz bir yansımasıdır.